Merhaba robotikçi arkadaşlarım. Sonunda sizlerle birlikte son videomuza vardık. Sensörlerin son videosunu diyelim daha doğrusu. Sensörlerin sonuncusu anlatacağımız bizim mesafe sensörümüz. Mesafe sensörümüz son sensörümüzü anlatacağımız çünkü diğer sensörlerimiz ve diğer durumlarımız, bloklarımız FLL'de desteklenmiyor bazı durumlardan dolayı. Ve hani kafanızın karışmaması adına bunları anlatmıyor olacağım sizlere. Umarım anlayışla karşılarsınız. Şimdi arkadaşlar, mesafe sensörü nasıl çalışır, ne işe yarar? Mesafe sensörü aslında yarasaların tekniğiyle çalışır. Yarasalar pek kulakları duyan hayvanlardır. Yani aslında çoğu şeylerini kulaklarıyla yürütürler. Hayatlarını kulaklarıyla sürdürürler. Gözleri pek görmez. Yarasalar önünde bir nesne olup olmadığını anlamak için sürekli ses çıkarırlar uçarken ve daha sonra da kendi seslerini dinlerler. Kendi seslerini dinleyerek önünde bir nesne olup olmadığını anlayacak kadar gelişmiştir kulakları. Ve ultrasonik sensör de onlardan ilham alınarak yapılmıştır aslında. Ultrasonik dalgalarla yani ses dalgalarıyla çalışır. Sizin duyamayacağınız ses dalgalarıyla aslında. O ses dalgası yayılmaya başlar ve bir engele çarptıktan sonra geri döner sensöre. Ve sensör gelen dalgaları anlamaya çalışır, algılamaya çalışır. Eğer bir engelle karşılaşırsa size haber verebilir. Ve biz de bunu measure'dan yapacağız. Measure'dan ölçebiliyoruz arkadaşlar. Biz distance'la şöyle diyelim, santimetre ölçebiliyoruz her zamanki gibi. İnç ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bir de ikisini de yapmayı bırakıp başka bir yerden, başka bir robotun sinyali geliyor mu? Bunu da ölçebiliyoruz sizlerle birlikte gördüğünüz ayarda. Yani bu Efe'lerde çok sık kullanacağınız bir şey değil ama kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi santimetreyi nasıl ölçtüğümüzü büyük bir ihtimalle anlamışsınızdır. Sadece tek bir veri alıyoruz ve bu da önümüzdeki engelle aramızda ne kadar santimetre olduğu, kaç santimetre sonra bu engele çarpacağımız gibi. Bu santimetre bilgisini kullanabildiğimiz gibi compare kısmında da farklı şeyler yapıyoruz. Aslında advanced adında bir kısmımız var bizim. Ve bu advanced kısmında şöyle bir şey değiştirebiliyorsunuz. Normalde bu dalgalar aslında sürekli gönderilir ki önünde herhangi bir engel var mı sürekli ölçülsün diye. Ancak eğer siz sadece bir defa ölçmek istiyorsanız bunu ayarını değiştirebiliyorsunuz bu advanced blow ile. Ve bu şekilde aslında eğer bir defa sadece dalga gönderip almak istiyorsanız, sadece bir defa önünüzde engel olup olmadığını denemek istiyorsanız, bakmak istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Ayarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Artık bir defa gönderiliyorsa da sürekli gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yine şuna bakalım. Compare centimeters'e bakalım sizlerle birlikte. Compare ne işe yarıyordu? Artık biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Biz herhangi bir değeri oraya giriyoruz ve bloktan şu bilgiyi alıyoruz. Sensörümüz o değere ulaştı mı? Mesela diyelim ki 10 santimetreden daha çok yakınlaştığım zaman herhangi bir engele ben durmak istiyorum. Bunun bilgisini nasıl kullanırım? 10 santimetreden küçükse eğer ultrasonik sensörden gelen değerim, o zaman bunu yani bu bloğu bunun için kullanabilirim. Bunu ölçmek için kullanabilirim. Küçük türü seçmemiz gerekir. Çünkü mesafe gittikçe azalıyor bu durumda. Ve küçük türü seçtikten sonra da 10 gireriz ki 10 santimetreden daha küçük bir mesafe durumunda bu bilgiyi alalım. 10 santimetreden daha büyükse eğer aralık, o zaman sürekli hayır değerini döndürecek bu kısım. Hayır, 10 santimetreden daha uzaktayız. Hayır, 10 santimetreden daha uzaktayız. Daha uzaktayız, daha uzaktayız. Sonra 10 santimetreye geldikten sonraki zamanlarda artık bize evet 10 santimetreden daha da yakınsın, daha yakınsın demeye başlayacak bloğumuz. Ve biz bu bilgiyi buradan bu şekilde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi santimetre bilgisini de buradan çekebiliyoruz arkadaşlar. Ve sonunda sensörler kısmının sonuna geldik. Tebrikler. Artık sonraki kısımlarımıza geçebilirsiniz.